Efendim gerçekten değişik şeyler öğreneceğim bir program. Hiç duymadığım bir kelime var akışta mesela. Uzmana sormak için heyecan duyduğum. Bir uzman konuğum var ve çok sevdiğim şef bir arkadaşım var. İki tane birbirinden kıymetli konuğumla sağlık ve lezzet üzerine konuşuyor olacağız efendim. Bir tane cümlenin peşinden gideceğiz ama bu arada konuğumun yazdığı kitaba bayıldım. Yaşasın hamileyim. Ne kadar güzel bir söz. Bir cümlenin peşinden gideceğiz. Göte diyor ki sadece bilmek yetmez, bilgiyi kullanmak gerekir. Sadece istemek yetmez, harekete geçmek gerekir. Evet efendim, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Emre Uysal ve şef Can Oba konuğum. Buyurunuz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Cancığım nasılsın arkadaşım? Çok mersi. Hoş Sen geldin, nasılsın? sefalar getirdin. Süper, Çok teşekkür süper. ederim. Hoş geldiniz Hoş bulduk, efendim. sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Ya tabii şimdi ortamı yumuşatmak ve birbirimize alışma turları için Can'la başlamak istiyorum. Can'la tanışmam şöyleydi. Teşekkür ederim. Duydum ki şu anda yok ama o zamandan bahsediyorum. Küçücük bir yer düşünün ama gerçekten küçücük. Önemli olan şu, mutfakta buzdolabı yok, fırın yok. Küçücük bir mutfak, 2 kişi giremiyor, 1 kişi girebiliyor mutfağa. Ve o gün pazarda hangi sebze satılıyorsa, balık tezgahında hangi balık varsa, şefin canı hangi eti pişirmek istiyorsa günlük bir menü. Gerçekten yani bu masadan biraz büyük bir mutfak. Abartıyor muyum Can? Yok, doğru. Doğru, hatta yarısı kadar. Evet, bu kadar bir Bir mutfak. ısınma yeri var. Cam mekanı var. Buzdolabı yok. Buzluk zaten yok. Fırın yok. Bir tane ocak var değil mi? Evet. Bir ocak, Üç tava. Evet, o kadar. değil mi? Evet. 3 tava, zaten kısıtlı sayıda müşteri. Yani yer bulabilene aşk olsun. Aylar sonra sıra var Bir evde yiyor gibisiniz o zaman yemeğinizi. gibi. Ama o gün ne isterse şefim yani. Ben bugün pazara gittim, onu gördüm. Onunla onu yaparım dedim. Gittim balık, bunu gördüm. Ama tabii müthiş bir lezzet yani. Çalıştığın mutfaktaki kurallar hala aynı mı? Buzdolabı, buzluk, bekletilmiş sebze sevmiyordun, günlük Evet, seviyordun. evet. Ve olmazsa olmazın ne oldu? Aslında şöyle, tabii ki bir sistem içinde çalışıyoruz mutfakta. Ama bana göre önemli olan, yani insanlar size bir değer vermiş ve oraya kadar gelmişler. Onları onure etmek için, onlara iyi hizmet etmek için elimizden ne geliyorsa yapabildiğimiz kadar hep teknik olarak hem lezzet olarak en iyisini, en tapını vermeye çalışıyoruz. Onun için de tabii bazı kriterler koyuyoruz. Yani günlük pişirilmesi, derin dondurucudan bir şey kullanılmaması. Genelde insanların, tabii ki şu var, biz şefler bir şeyler yapıyoruz ama dışarıda bu nasıl algılanıyor, lezzetli mi değil mi? Genelde böyle bir gitgeller yaşıyoruz. Doğruyu bulana kadar ondan sonra en tapını vermeye çalışıyoruz. Yani kurallar devam ediyor, aynı şekilde devam ediyor. Peki olmazsa olmazın ne, asla sokmam dediğin şey? Dondurulmuş gıda sokmadığını biliyorum. Evet. Onun dışında asla sokmam dediğin ve olmazsa olmazın. Valla asla sokmam dediğim şeyler insan hayatına veya yiyen gelen misafirlerimizin hayatını riske edebilecek veya onlarda bir alerjik sorun yaratabilecek, özellikle değişik malzemelerle üretilmiş yemekler veya gıdalar, bunları sokmak istemiyorum. Çünkü özellikle bazı kriterler var, özellikle hamile hanımlarımız oluyor, yaşlılarımız Zaten şimdi oluyor. aşermeden de bağlayacağım Evet, evet. birbirinize. Evet, onlar da oluyor. Tabii böyle olunca daha çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü biz şef olarak iyi yemek yapmaktan ziyade artı bir sorumluluğumuz da var. Topluma karşı onları bilgilendirmek Tabii. Ve onlara doğru besinleri yedirmek. Belki bir insanın bir alerjisi var o yemeğe Tabii. karşı ve bu biraz yorucu ama çok etkili. Hem de çok memnun oluyor misafirlerimiz, yani bu kadar çok Evet, yani ilgilendirdik. iletişimde kalmak her zaman çok iyi bir şey. Doğru söylüyorsunuz, doğru söylüyorsunuz. Emre Beyciğim, yaşasın hamileyim. Eğlenceli hamilelik süreci. Evet. Herkes için hamilelik süreci eğlenceli midir? Valla
Çoğunlukla eğlenceli. Ne olduğunu bilecekse eğer sonunda. Kitabımızın 4. basımı sevgili rahmetli Doğan abiyle birlikte, Doğan Cüceloğlu ile birlikte Ya, refer etmişti. ne güzel. Kendisini de buradan anmak isterim. Lütfen. Onun vesilesiyle basıldı. Seve Ben seve. de bu kitabı orada gördüğünüz gibi Türkiye'deki tüm kadınlara ithaf ettim aslında. Şurada tabii ben başlangıcında. yanıma gözlüğümü almadım ama deneyeceğim. Dünyayı daha yaşanılası bir hale getiren, kadınlara ve topluma sağlıklı bireyler kazandırmak için var gücüyle çalışan annelere adanmıştır. Evet. Kitabımızda da çok güzel bir giriş yaptınız. Aslında hiç dediğimiz bir bölüm var. Hiç bu her şeye karışan insan çeşidi. Hem gebelik öncesinde hem de gebelik sonrasında yaptıkları mobbingi, zorbalamaları anlattık açıkçası. Aslında tabii benim dediğim sadece işte ne zaman hamile kalacaksın, çocuk ne zaman sorularından Tabii. sonra hamile kaldıktan sonra başlıyor. Hamilesin şimdi onu yapmayacaksın, o öyle olmayacak. Yetmiyor, doğum oluyor, çocuk öyle tutulmaz. Emziriyor musun? Sezaryen mi normal gebelik mi? Ya bunlar gerçekten ne kadar Gerçekten. lügatımızdan ve soru dağarcığımızdan yani hızla çıkması gereken şeyler. Ama farkındaysanız bizim kültürümüzde şöyle de bir şey var. Biz biraz korkutmayı seviyoruz. Bayılıyoruz. Mesela sünnet olacak olan çocuğu korkutuyoruz. Hep hikayeler öyledir ya, ağaca kaçar çocuk. Tabii. Ondan sonra askere gidecek olan birini korkuturuz. Bunlar da çok öyle. Ben hep şunu söylüyorum, yaşanmışlık farklı bir şey, tecrübe farklı bir şey. Bir defa doğuran biri aslında bir yaşanmışlığı size aktarıyor. Aynı kadın 3 kere doğursa 3 doğumunda da farklı şey yaşıyor. Kesinlikle. Bakın benim söylediğim şey bu. 5 tane doğum yapmış birini karşıma getirin. Çok dikkatle dinlerim. Her birinin hikayesi farklıdır. Tabii. Ama bir defa doğum yapmış biri de hani ben bunu yaptım dememeli bence. Ama bizim toplumumuzda maalesef bu. Şefim bilmiyorum siz yemek yaparken Yemekte kaç de defa oluyor mu tecrübe bu? ediyorsunuz diye. Mesela Kaç yemekte defa- Ya sunuyorsun. Ben buna öyle yapmıyorum. Zeytinyağı yapmışsın ama ben tereyağıyla yapıyorum falan. Böyle şeyler oluyor değil mi? Oluyor valla. Ben siz devam edin, ben araya girmek Yok, istemiyorum. estağfurullah. ama, Estağfurullah, ne sohbet ediyoruz. Evet, oluyor, gerçekten oluyor. Böyle bir meydan okumalar, kılıç Tabii. çekmeler. Evet. Bu daha iyi olur, daha iyi. Ben hepsini dinliyorum. Çünkü insanlarımızın biraz da dinlenmeye ihtiyacı var. Bana öyle Şimdi geliyor. şef olarak sen dinlersin de ben hamileyim, karnım burnumda, ilk kez doğuracağım. Geliyor diyor ki ay ben doğumumda neler yaşadım. Şimdi neden? kitapta da vurguladığımız şu. Bu sizin yolculuğunuz, Evet. sizin filminiz Evet. ve başrol oyuncusu sizsiniz. Evet. Bakın başınıza gelebilecek her şeyi siz göğüsleyeceksiniz. Evet. O işte çektiğiniz kasık ağrılarının yine ucu size dokunacak. Evet. Daha sonra işte o uykusuz geceler, emzirememe periyotları, göğsünüzde çıkan yaralar. Bu ve o sırada size bu akılları veren hiç kimse orada olmayacak. O gecenin 4'ünde hiç kimse sizi hatırlamayacak. Tam Uykusundan tersi uyanıp de olabilir. Evet. Hiç ağlamayan çok huzurlu bir bebek, şahane bir Doğru. emzirme dönemi. Peki burada size şunu soracağım. Şöyle bir şey de oluyor tabii yaklaşım olarak. Ama şimdi hamilelikte insanın kafası gider. Ya destek şart. Şimdi doğru düşünemiyor, aklı gitti. Var mı böyle bir şey? Şimdi bu tıbbi karşılığı pregnancy brain, yani gebelik beyni deniyor buna. Tamam. Evet, bir sis var, bir hafif uçuşmalar, unutmalar var ama ben bunu şöyle algılıyorum aslında, bir beyin sisi değil de bebek için bir yer açma. Evet. Aslında. Şöyle düşünelim, çok güzel bir yere gidiyorsunuz, harika bir manzara, video çekeceksiniz ama bir bakıyorsunuz telefonunuzun hafızası dolmuş. Ne yapıyorsunuz hemen? Eskiye dönüp sizin için gereksiz olan şeyleri siliyorsunuz ve o video için güzel bir yer açıyorsunuz. Aslında hamilelikte de yapılan bu. Baktığınız zaman bebek için kendine yeni bir alan açıyor. Diyor ki önceliğim benim bu. Doğa da sizden bunu istiyor. Maalesef bizim toplumumuzda kadının hep şöyle bir rolü var. Hamilesiniz ama bu algılanmıyor. Yine hala çok iyi bir çalışan olmanız isteniyor. Yine hala harika bir eş olmanız isteniyor. Yine hala evin bütün işlerini çekip çeviren ev hanımı olmanız isteniyor. Halbuki hayata bir can getiriyor. Evet. Çok Yani işte orada bir mucize var. Evet. Doğa da diyor ki hayır diyor. Senin önceliğin bu işler değil. Seni buraya alıyorum. Evet, seni oraya çekiyorum Sen diyor. keyfine bak. Ben erkek olsaydım kadınların doğurma halini çok kıskanırdım. Evet ya, şimdi ben bir de ultrason yapıyorum. Sürekli orada görüyorum, o bebeğin hareketlerini görüyorum. Tam ultrason yaparken beni itiyor oradan. Oh. Hıçkırık tuttuğunu görüyorum onu. Ondan sonra elini parmağını götürüyor, ağzına götürüyor, parmağını emiyor. Onları görüyorum. Evet. Ondan sonra bir yandan da diyorum ki ya ne kadar mucizevi bir şey. Ama biz buna şahit oluyoruz, sadece dışarıdan izliyoruz. Evet. Ben yakından şahit oluyorum ama hiçbir zaman yaşayamıyoruz. Can, damak zevki halimiz nerelere geldi? Yani muhteşem bir mutfağımız var aslında Osmanlı'dan gelen Anadolu.
Topraklarımız zaten emsalsiz ve çıkan çeşitliliğin haddi hesabı yok. Ama işte ekolojik sistem ama farklı mutfakların da devreye girmesi ve galiba dünyada da Türk mutfağı hak ettiği yeri de bulamadı pek. Evet. Niyeyse anlayamıyorum. Onu hiç anlayamıyorum zaten. Senin bir şeyin var mı fikrin? Aslında ürün olarak şimdi bakarsak hep işte Michelin gösteriler. Evet. Skalanın üstü Michelin olarak gösterilir ama tabii bu birazcık da ekonomiyle ilgili. Yani baktığınız zaman işte bir Japonya'da 50-60 tane Michelin 2, 1, 3 restoran varsa aynı şekilde Amerika'da var. Hep ekonomiyle de ilgili birazcık bunlar Bizde alımla. çoğalıyor ama değil mi son Evet, zamanlarda? bizde de çoğalıyor ve daha da çoğalması gerekiyor bana göre. Neden? Çünkü biraz geç kaldık diye düşünüyorum. Yani kendimizi biraz önce söyledin yani ifade etmemiz hakikaten yurt dışında biraz zor. Evet. Yeme anlamında da ifade etmemiz gerekiyor. Mesela İspanya'ya bakıyorsunuz işte çok güzel bir alan oluşturmuşlar. İşte 1, 2, 3. İtalya, Fransa, tabii İtalya İspanya. aynı şekilde hep böyle bir hani Silikon Vadisi gibi bir yemek vadileri var ve bunların etrafında dönüyor bazı şeyler. Özellikle de gastronomi alanında işte mezelerimiz var. Bunların birazcık aktüelize hale getirilmesi gerekiyor. Çünkü yemeklerimizin de aynı şekilde. Tabii. Yani ben örnek vereyim. Mesela bizim yemeklerimizde sos yoktur, sos kültürümüz. Etçi bir toplumuz fakat İskender kebabının üstüne birazcık koyduğumuz o domates sosu. Yo canım çekmiyor. Birazcık da birazcık da İskender şeyin aşermiyor. haricinde pek sos kullanmıyoruz. Ama enteresan bir saptama daha söyleyeceğim Ceyda. Biz yemek yerken en çok sıvı tüketen toplumlardan biriyiz. Yani şimdi bir kebap geldiği zaman işte bunun pirinci var, yanında patates kızartma, domates, biberi var. Şimdi yutkunamıyorsunuz sos olmadığı için. Ne yapıyorsunuz? Atıyorum bir ayran içiyorsunuz, Tabii. kola içiyorsunuz, şey içiyorsunuz. Yani bunların aslında bir periyodu. Bu ne yapıyor? Bizi yanlış yemeyle birlikte kendimizi disipline edebileceğimiz bir ortamdan yavaş yavaş kaydırıyor. Onun için de biz toplum olarak 12'de de yemek yiyoruz. Efendim 11'de de yemek yiyoruz. Gece işte yastık altı diyorlar tabiriyle. Buralara doğru kayıyoruz. Bu da tabii sağlıksız bir beslenme. Yani orada kendimizi bir disipline edemiyoruz. Valla bir şekil ben bunu nasıl becerdiysem yemek yerken su içilmezi bir öğrendim kulağımın kenarında. Nasıl olduysa. Evet. 2 çocuğumu da öyle büyüttüm. Öncesinde de içmemek lazım aslında. Değil mi? İşte Hemen yemekten önce. Bir saat önce Evet. diyorlar, bir saat sonra Evet, diyorlar. mesela Asya'da yemek yedikten sonra içerler, sıcak su içerler falan böyle garip şeyler var ama ben yine de hani özür dilerim lafını kestim. Estağfurullah, ne güzel. Yani bu su olayı gerçekten önemli. Bir de ufak bir şey daha söyleyeceğim. Hani herkes diyor ya Türkiye'nin en büyük obeziteyle bir problemi var hanımlarımız. Ben onun çözümünü buldum galiba. Yani? Çok basit. Bizi en çok zehirleyen yani yememize yol açan şey çay. Aa, Söyleyeceğim şimdi. Çay nereye gidersek gidelim toplum olarak bunu ben izledim. Nereye gidersek gidelim hop önünüze bir çay geliyor. Kurtaramıyorsunuz. Oradan 2 şeker, buradan 2 şeker, oradan. Şimdi bir misafirliğe gidiyorsunuz hemen çay, baklavalar, çayın yanında gözlemeler, şeyler yedirmeye başlıyor. çay simit, çay poğaça. Evet. Çay ve yancıları olan. Tabii. Tabii. Artı mesela çok güzel bir örnek vereceğim bununla ilgili. Mesela bir kahvaltıyı düşünelim. Bir Van serpmesi. Bunu kahveyle içtiğiniz zaman yemek daha az yersiniz. Çayla içtiğiniz zaman bunun 2 katını yersiniz. Aa, Gerçekten. Çünkü çay bir tetikleme aracı Türk toplumunun. tabii. Yani nereye gidersek gidelim. Siz sever misiniz? Sayın şefim çay lobisini karşınıza aldınız Evet, şimdi. çay lobisini Hayır, çayı için, şekersiz için, yanına da yancılar almayın Evet, diyor Can. evet. Çaya karşı Evet, değiliz. değiliz tabii ki. Ama Çay saatinde yapılan börek, kısır ve evet. muadillerine biraz itirazımız var, anlıyorum ben. de. Evet Doğru. yani. Haklısın. Yani bu hakikaten özellikle Anadolu ve o tarafa doğru öyle bir şey gelmiş vaziyette ki bir çay artık bir seremoniye dönüşmüş. Bende de Gerçekten. bak sana yardımcı olacak Tabii, bir saptama bu. tabii. Ben günün sonunda yemekle su içme konusuna geçince akşam sofrasında bizde ekmek ve su yok. Su bardağı da yok. Ekmek tabağı da yok. Dolayısıyla ekmeksiz ve likitsiz yiyoruz yemeğimizi. Bir lezzet, damak lezzetleri değişti. Damak tatları ve şeyi değişti. Skalası değişti yani. Daha tadıyorlar. Çünkü normalde yiyorsun ve su içiyorsun. Çiğnemeden Doğru. yutuyorsun. Anlamıyorsun Evet. ne O yediğini. bir tat tomurcukları bir kere zaten onu alamıyor. Gibi.